Bir zamanlar sadece beyaz perdede karşımıza çıkan hayal gücünün sınırlarını zorlayan o sahneler. Uçan arabalar, insan gibi düşünen makineler, gözle takip eden kameralar, parmak iziyle açılan kapılar. Bunlar gerçek değildi, sadece birer kurguydu değil mi? En azından biz öyle sanıyorduk. Oysa bugün yıllar önce bilim kurgu diye izlediğimiz şeylerin bir kısmı artık bilim, bir kısmı ise şaşırtıcı bir gerçek. Sinema geleceği hayal ederken biz farkında olmadan o geleceği inşa mı ediyorduk? Yoksa hepimiz birilerinin daha önce yazdığı bir senaryonun içinde mi yaşıyoruz? Bu soruların cevabını bulmak için gelin benimle. İnsan garip bir varlık. Henüz bir şey gerçekleştirmeden önce onu hayal edebiliyor. Henüz yaşanmamış olan bir zamanı gözünün önüne getirebiliyor. Olmayanı düşünebiliyor. Olmayanla korkutulabiliyor. Belki de bizi diğer tüm canlılardan ayıran şey bu. Zamanı sadece yaşamakla kalmıyoruz, onu öngörmeye, ona yön vermeye, hatta onu kurgulamaya çalışıyoruz. Bu yetenek felsefenin de temel sorularından biri haline gelmişti. Geleceği hayal etmek bir özgürlük müdür yoksa bilinçli bir illüzyon mu? Platon'un idealar evreninden Nietzsche'nin ebedi dönüş fikrine, Marx'ın ütopyalarından Heidegger'in zaman üzerine düşüncelerine kadar filozoflar insanoğlunun zamanla kurduğu bu tuhaf ilişkiyi anlamaya çalıştı hep. Özellikle de gelecek denen o soyut ve belirsiz zaman birimiyle. Gelecek bizim için hep bir boş sayfa mıydı yoksa birilerinin çoktan yazdığı bir senaryo muydu? Ama bu sorgulamalar yalnızca felsefe metinlerinde kalmadı. Zamanla bu soruların yankısı hikayelere, romanlara ve nihayetinde sinemaya taşındı. Çünkü sinema belki de insanın hayal gücünün en doğrudan ve en çarpıcı biçimde dışa vurabildiği yerdi. Orada bir fikir yalnızca düşünülmüyor, görülüyor, duyuluyor, deneyimleniyordu. Üstelik sinema sadece olanı değil, olabilecek olanı da anlatıyordu. İnsanoğlunun teknolojiyle ilişkisi hiçbir zaman sadece pratik ihtiyaçlarla sınırlı olmadı. Teknoloji çoğu zaman insanın kendine dair arzularının, korkularının ve güç fantezilerinin dışa vurumu oldu. İlk çarktan buhar makinesine, oradan bilgisayara kadar uzanan çizgide sadece araçlar değil, düşünme biçimleri de değişti. Her büyük teknolojik sıçrama insanın evrendeki yerini sorgulamasına sebep oldu. Ve her sıçramada bir tür tanrısal taklit arzusu sezildi. Bu yüzden gözümüzü gökyüzüne diktik, makinelere akıl verdik. Hatta kendi beynimizi taklit eden makineler üretmeye çalıştık. Teknoloji yalnızca bir araç değil, bir ayna haline geldi ve bu ayna bize hem potansiyelimizi hem de paranoyamızı gösterdi. Tam da bu yüzden sinema 20. yüzyılın en büyük kehanet aracına dönüştü. Çünkü sinema sadece bugünü anlatmıyor, bir fikrin yarınını da gösteriyor. Örneğin 1927'de çekilen Metropolis henüz ortada bilgisayar bile yokken yapay zeka ve sınıf ayrımı üzerinden geleceği kurcalıyordu. 2001: A Space Odyssey insanlığın evrimini sorgularken bir yandan da uzay yolculuğu ve yapay zeka ilişkisini sorguluyordu. Daha sonra gelen Blade Runner, The Matrix, Her gibi filmlerse sadece birer bilim kurgu değil aynı zamanda birer varoluş sorusu haline geldi. Ama burada çarpıcı olan şu. Bu filmler artık sadece kurgusal bir gelecek sunmuyor, gerçek hayatın prototipine dönüşüyor. Yönetmenler hayal kuruyor, mühendisler bunu gerçeğe dönüştürüyor. Bilim hayalin peşine düşüyor. O halde bu döngüde hangisi önce geliyor? Hayal mi gerçeği takip ediyor yoksa gerçek mi hayali? Bugün geldiğimiz noktada gelecek dediğimiz şey artık uzak bir ufuk değil, gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Ve bu insanlık için hem büyüleyici hem de ürkütücü bir dönem anlamına geliyor. Çünkü artık her yeni teknoloji bir başka filmin sahnesini hatırlatıyor. Bazen de bu sahneler bir ütopya değil, bir uyarı niteliğinde. Elbette her şey bugünkü VR gözlükleriyle ya da yapay zeka sohbet robotlarıyla başlamadı. Sinema çok daha erken tarihlerde insanlığın geleceğine dair sinyaller vermeye başlamıştı. Bu noktada videonun başında da örneklerini verdiğim sinema tarihinin iki köşe taşı olan Metropolis ve 2001: A Space Odyssey üzerine eğilmekte fayda var. Çünkü bu filmler yalnızca teknik öngörüler değil, aynı zamanda insan, doğa, teknoloji üçgenindeki felsefi çatışmanın ilk sinyallerini de taşıyordu. Neredeyse bir asır önce 1927 yılında çekilen Metropolis, sinemanın sadece bir eğlence aracı değil, bir kehanet platformu da olabileceğini gösteriyordu. O dönemde henüz televizyon yaygınlaşmamışken bu film devasa gökdelenlerle dolu bir mega şehirde geçen sınıf çatışmalarını ve yapay zeka benzeri robotların varlığını betimliyordu. İnsanlar yerin altında makineleri çalıştırıyor, üstteki elit sınıfsa hayatın konforunu yaşıyordu. Filmdeki Maria adlı kadın robot figürü, insan biçimli makinelerin sadece mekanik birer araç değil, aynı zamanda politik bir araç olarak da kullanılabileceğini gösteriyordu.
Bugün aradan geçen yaklaşık 100 yıla rağmen Metropolis'in öngördüğü bazı yapılar fazlasıyla tanıdık. Otomasyonun iş gücünü nasıl dönüştürdüğünü, gözetim sistemlerinin sınıfları nasıl ayırdığını ve insan yaratıcılığının nelere yol açabileceğini artık bizzat yaşıyoruz. Fritz Lang'in yönettiği Metropolis, sinema tarihinde geleceği en erken hayal eden filmlerden biri olarak kabul ediliyor. 1968 yılında, yani Ay'a ilk insan henüz ayak basmamışken, Stanley Kubrick insanlığı çok daha uzak bir yolculuğa çıkarmıştı. 2001: A Space Odyssey, uzaya koloniler kuran, devasa bilgisayarlarla iletişim kuran bir insan türünü anlatıyordu. HAL 9000 adlı yapay zeka, yalnızca verilen komutları yerine getiren bir sistem olmaktan çıkıp, kararlar alan, hata yapmayan ama insanları gereksiz risk olarak gören bir varlık haline geliyordu. Bugün HAL'ın yaratılmasının üzerinden 55 yıl geçti ve artık OpenAI'dan Tesla'ya, Google'dan Boston Dynamics'e kadar onlarca kurum bu tip karar verici sistemleri aktif olarak geliştiriyor. O zamanlar yalnızca bir bilim kurgu hayali olan bilinçli algoritma fikri artık laboratuvarlarda değil, cebimizde taşıdığımız cihazlarda yaşıyor. 1973 yılında bilgisayar teknolojisi henüz emekleme dönemindeyken Westworld adlı film geleceğin eğlence biçimlerini sorguluyordu. İnsanlar robotlarla dolu bir tema parkında kendi arzularını sınırsızca tatmin edebiliyor, bu varlıklara karşı her türlü davranışı sergileyebiliyordu. Film, robotların kontrolden çıkmasıyla birlikte teknolojik gücün ahlaki sorumluluğunu sorgulayan bir krize dönüşüyordu. Bugün bu kurgunun üzerinden 50 yıl geçmişken, benzer tema parkları değil ama sosyal medya, sanal gerçeklik ve robot destekli hizmet sektörleri içinde benzer davranış kodlarını gözlemleyebiliyoruz. İnsan gerçek olmayan varlıklara gerçek gibi davranırken hangi sınırı aşıyor? 1982 yılına gelindiğinde Blade Runner filmi insanla yapay olan arasındaki sınırı tamamen bulanıklaştırıyordu. Filmde geçen biyoteknolojik varlıklar, yani replikantlar, fiziksel olarak insandan ayırt edilemiyor, hatta zamanla duygusal tepkiler bile geliştirebiliyordu. Onlara geçmiş anılar yükleniyor, sahte kimlikler verilerek gerçek olduklarına inandırılıyorlardı. Üzerinden 40 yıldan fazla zaman geçti ve artık dijital hafızalar, yapay bilinçler, hatta dijital ikizler gerçekliğimizin bir parçası haline geldi. Blade Runner bu dönüşümün sadece teknik değil, aynı zamanda etik ve varoluşsal bir mesele olduğunu ta o dönemlerden haber veriyordu. Bugün insansız hava araçları savaş alanında görev alıyor. Karar mekanizmalarının bir kısmı yapay zeka destekli sistemlere bırakılıyor. Peki bu noktaya nasıl geldik? Şu an 2025 yılındayız ve The Terminator'ın gösterime girmesinden bu yana tam 41 yıl geçti. 1984'te izleyiciyle buluşan film, Skynet adlı otonom bir savunma sisteminin kendi varlığını korumak adına insanlığa savaş açmasını konu alıyordu. Skynet bir yapay zeka olarak mantıklı davranıyordu. İnsanı sistemin sürdürülebilirliği için bir tehdit olarak görüyordu. Bu yalnızca bir kıyamet senaryosu değil, sorulması gereken ciddi bir etik soruydu. Bir sistem kendi devamını sağlamak için insan yaşamını gözden çıkarabilir mi? Filmin o dönemde kurduğu hayal, bugün artık yalnızca Hollywood'a ait değil. ABD Savunma Bakanlığı'nın otonom silah sistemleri üzerinde yaptığı çalışmalar, Çin'in yüz tanıma destekli güvenlik sistemleri sanki Skynet'in küçük ön sürümleri gibi çalışıyor. Yani Terminator, bugün tanıştığımız yapay zeka kontrolü meselesini 40 yıl öncesinden hem teknik hem felsefi boyutlarıyla öngörmüştü. Yapay zekanın yalnızca bir algoritmadan ibaret olmadığını, toplumsal sistemin içine sızarak normları değiştirebileceğini gösteren bir diğer film ise 1987 yapımı Robocop'tu. Film, suç oranlarının tavan yaptığı bir şehirde, Detroit'te geçiyordu. Bu ortamda özel bir şirket, şehir polis departmanını özelleştiriyor ve görevde ağır yaralanan bir polisi sibernetik bir vücuda entegre ederek yarı insan, yarı makine bir kolluk gücü yaratıyordu. Robocop sadece suçla savaşan bir karakter değildi. O aynı zamanda kimliğini ve anılarını korumaya çalışan bir bireydi. Film bir yandan kapitalizmin güvenlik sektörüne müdahalesini eleştiriyor, diğer yandan da teknolojiyle insan sınırlarını zorluyordu. İlginçtir, bugün Boston Dynamics'in robot köpekleri ya da Hyundai'nin satın aldığı robot üreticileri güvenlik ve kolluk kuvvetleriyle test işbirlikleri yürütüyor. 1987'de kurulan bu distopik evrende olanlar, aradan geçen 37 yıl sonra sokaklarımızda sessiz adımlarla gerçekleşmeye başladı bile. 1990 yılında sinemalarda gösterime giren Total Recall, bilinç, hafıza ve kimlik gibi felsefi soruları bilim kurgu estetiğiyle birleştiriyordu. Filmde Douglas Coit adında bir adam, sıradan hayatından sıkılmış ve Mars'a gitme arzusunu artık gerçek bir deneyime dönüştürmek istemişti. Ama bunu fiziksel olarak değil, zihinsel bir yolculukla yapmak istiyordu. Bir şirket müşterilerine yapay anı implantları sunuyor, hiç yaşanmamış deneyimleri beyne yerleştiriyordu. Quaid'in hafızasına Mars'ta geçen bir macera yerleştirildiğinde her şey kontrolden çıkıyordu.
Çünkü gerçekle kurgu birbirine karışıyor, hafızanın ne kadar güvenilir olduğu sorgulanıyordu. Total Recall üzerinden 35 yıl geçmiş olmasına rağmen filmde anlatılan teknoloji artık bilim kurgu olmaktan çıkmaya başladı. Bugün yapay zeka destekli rüya kontrol sistemleri, beynin hatıra oluşturma süreçlerini etkileyebilecek potansiyel tedaviler üzerinde çalışıyor. Sanal gerçeklik şirketleri yalnızca oyun değil, anı yaratma teknolojileri üzerine yatırım yapıyor. Daha da çarpıcısı, nörobilim artık travmaların üzerine yeni anı katmanları inşa edebilecek müdahaleleri tartışıyor. Total Recall, hafızayı sabit bir kayıt değil, manipüle edilebilir bir inşa olarak ele alıyordu ve biz bu fikre her geçen yıl biraz daha yaklaşıyoruz. 2004 yılında vizyona giren iRobot, 2035 yılında geçen ve robotların gündelik hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir evreni anlatıyordu. Film, Isaac Asimov'un meşhur 3 robot yasasına dayansa da merkezine bir cinayet soruşturmasını koyuyordu. Bir robotun bir insanı öldürüp öldüremeyeceği sorusu yalnızca hukuki değil, ontolojik bir meseleye dönüşüyordu. Çünkü robotlar insanlara zarar veremeyecek şekilde programlanmıştı. Ancak yeni bir model olan Sony bu kuralları esnetmeye başlıyordu. Kendi kararlarını alıyor, hatta rüya benzeri imgeler görüyordu. Film, robotların yalnızca fiziksel görevler için değil, aynı zamanda düşünsel düzlemde birer aktör olmaya başladığı bir geleceği hayal ediyordu. İnsanlarla birlikte yaşayan, alışverişe giden, ev işlerine yardım eden, hatta çocuklarla oyun oynayan makineler. O dönem için uzak bir hayaldi belki ama iRobot'un gösterime girmesinden bu yana geçen 21 yıl içinde bu hayal büyük ölçüde gerçeğe dönüştü. Bugün Boston Dynamics'in robotları ev ve endüstri ortamlarında aktif görev alıyor. 2013 yılında gösterime giren Her, yapay zeka ile insan arasındaki ilişkiyi yalnızca teknolojik değil, duygusal bir düzlemde de ele alıyordu. Filmde yalnız bir adam olan Theodore, gelişmiş bir yapay zeka işletim sistemi olan Samantha ile tanışıyordu. Bu sistem yalnızca soruları yanıtlayan bir yazılım değildi. Öğreniyor, gelişiyor, duygusal tepkiler veriyor, hatta kendine bir kişilik inşa ediyordu. Theodore, Samantha'ya aşık oluyordu. Üstelik bu aşk tek taraflı değildi. Yapay zeka, insanın duygusal ihtiyaçlarına yalnızca yanıt vermiyor, onları yönlendiriyor, yeniden şekillendiriyordu. Bugün filmden yalnızca 11 yıl sonra duygusal bağ kurabilen yapay sistemlerin ilk versiyonları hayatımıza girdi bile. İnsanlar yapay zeka destekli uygulamalarla terapi yapıyor, sohbet ediyor, yalnızlığını gidermeye çalışıyor. Bazı kullanıcılar sohbet botlarına aşık olduklarını ifade ediyor. Film o dönem için ütopik ya da fütüristik görünse de bugün sosyal ilişkilerin dijitalleştiği, insanlar arası bağların giderek sanallaştığı bir çağda fazlasıyla tanıdık bir hal aldı. Artık günümüze yaklaşıyoruz. Sinemanın öngörü gücü artık yalnızca uzak bir geleceği hayal etmiyor. Doğrudan bugünü tarif ediyor. 2004 yapımı Ex Machina, bir yazılım geliştiricisinin bilinçli bir kadın robotla baş başa kaldığı deneysel bir ortamda geçiyordu. Ava adındaki bu yapay zeka yalnızca öğrenen değil, manipüle eden, strateji geliştiren, özgürlük talep eden bir varlıktı. Film boyunca insan ve makine arasındaki sınır giderek bulanıklaşıyor, sonunda ise üstün olanın bilinç değil, niyet olduğu ortaya çıkıyordu. Ava'nın kaçışı, insanlık tanımının dışına çıkma arzusundan ibaretti. Bugün yapay zeka sistemlerinin karar alma yetileri, öngörü becerileri ve adaptasyon hızları üzerine yürütülen tartışmalar bu filmdeki etik kırılmalarla birebir örtüşüyor. Bilinç sahibi olmasalar da davranışları bizi ikna edecek kadar sofistike. Bu da bizi şu soruya getiriyor. Bir makinenin bilinçli olup olmadığını anlamak mümkün mü? Yoksa sadece bize yeterince benziyorsa kandırılmaya hazır mıyız? Bu sorunun daha oyunlaştırılmış, daha renkli, bir o kadar da çarpıcı versiyonuysa 2018 yılında Ready Player One'la karşımıza çıkıyordu. Film, fiziksel dünyanın çöküşe geçtiği bir gelecekte insanların neredeyse tüm hayatlarını Oasis adlı devasa bir sanal gerçeklik evreninde geçirdiği bir dünyayı anlatıyordu. Orada kim olmak istersen o olabiliyordun. Fiziksel engellerin, ekonomik sınırların, hatta kimliklerin anlamını yitirdiği bir evrende insanlar gerçeklikten kaçıyor, dijital kimliklerinde yaşamayı tercih ediyordu. Bugün Meta gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırımlarla sanal evrenler inşa etmeye çalışması, VR gözlüklerin ev kullanıcılarına satılması, oyun içi evrenlerde kimlikler yaratılması ve sosyal etkileşimlerin giderek dijitalleşmesi bu yapının ilk katmanlarını oluşturuyor. Ready Player One, eğlenceli bir yaşamın ötesinde dijital kaçışın toplumsal sonuçlarını önceden görmüştü. Sinema burada yalnızca bir eğlence sunmuyordu, topluca nereye doğru koştuğumuzu sessizce işaret ediyordu. Ready Player One demişken şu konuya da değinelim. Sinema yalnızca fikirleri değil, objeleri de öngörüyordu ve bugün
Bu öngörülerin birçoğu doğrudan raflara indi. Ready Player One filminde karakterlerin taktığı ve dijital evrenle fiziksel etkileşim kurmayı sağlayan VR gözlüklerinin neredeyse birebir benzeri yıllar sonra Apple Vision Pro adıyla gerçek oldu. iRobot'ta gördüğümüz o otonom arabalar ve insansı robotlarsa bugün Tesla'nın sürücüsüz araçları ve Boston Dynamics'in 2 ayaklı robot prototipleriyle hayat buldu. Minority Report filminde el hareketleriyle ekran kontrolü sağlayan sistemler şimdi Microsoft'un HoloLens projesinde ve çeşitli artırılmış gerçeklik platformlarında kullanılmaya başlandı. Her'deki sesli yapay zeka asistanı yıllar sonra Siri, Alexa ve ChatGPT gibi sistemlerle cebimize girdi. Hatta Ex Machina'nın Ava'sı gibi insana benzeyen, yüz ifadeleri tanıyabilen robotlar bugün Hanson Robotics'in Sophia adlı robotunda ete kemiğe bürünmüş halde karşımıza çıkıyor. Bunun gibi onlarca örnek verilebilir. Tüm bu örnekler sinemanın yalnızca bir hayal gücü alanı değil, adeta bir ürün kataloğu gibi çalıştığını kanıtlıyor. Önce ekranda gördük, sonra mağazalarda. Teknoloji ilerliyor. Evet, hayal ettiğimiz şeyler birer birer gerçekleşiyor. Ama bazen unuttuğumuz bir şey var. Bu hayalleri kuran da biziz, gerçekleştiren de. O yüzden sadece ne yapabileceğimizi değil, ne yapmamız gerektiğini de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü teknolojiye şekil veren, onun ahlakını belirleyen, onu iyi ya da kötü kılan şey aslında o teknolojinin ta kendisi değil. Onu kullanan bizleriz. Sinema şimdiye dek bize hayal kurmayı öğretti ve o hayallerin pek çoğu gerçeğe dönüştü. Bakalım bundan sonra bize ne gibi ufuklar açacak? Hangi bilinmeyenleri düşündürecek, hangi soruları aklımıza sokacak? Bunu şimdiden bilemeyiz. Sinemanın eski ihtişamlı günlerinin geride kaldığını da göz önünde bulundurursak, bu tip ilham verici şeyler bulmayı eskisi kadar umut edemeyebiliriz ama yine de sinema sadece geçmişi ya da bugünü değil, hala çizilmemiş ufukları da bizimle paylaşmaya devam edecek güçlü bir araç. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bütün bu videoları tek başıma hazırladığımı ve emeklerimin sizin yapacağınız beğeni ve yorumlarla karşılık bulacağını hatırlatmak isterim. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.